13. dersime hoş geldiniz. Bu videoda resim aynalama, resmi tekrar etme, resmin etrafını sarma ve resim uzatma işlemlerini yapacağız. Hemen koda geçelim. Import cv2 yazarak cv2 kütüphanemi koda dahil ediyorum. cv2 imrat yazarak cv2 modülünden imrat fonksiyonunu çağırıyorum. Bu fonksiyon resmimizi koda tanıtmamızı sağlar. Bu resmi görüntülemesi için cv2.imshow yazıyorum. Ve bu değişkenimizi çağırıyorum. Şimdi kapanışları yazıyoruz. cv2 y herhangi bir tuşa bastığımızda bütün açık olan bütün pencereleri kapatır. cv2.destroy Windows çarpıya bastığımızda OpenCV'ye bağlı tüm pencereleri kapatır. Şimdi yeni kodlarımıza geçelim. İlk başta resmi uzatma işlemiyle başlamak isterim. Bunun için uzatılan adlı bir değişken oluşturuyorum. Yine cv2'nin bir fonksiyonunu kullanacağız. Bu fonksiyonun içinde yapacağımız tüm işlemler bulunmakta. Burada hangi resim üzerinde oynama yapacağını soruyor bana. A diyorum. Burada ise ölçüleri soruyor. Ne kadar uzatacağını yani. Uzatılan bölümü görmemiz için bir tane daha imshow eklememiz gerekiyor. Hemen kodumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi resmimiz belirttiğimiz ölçülerde uzadı. Aşağıdan, yukarıdan, sağdan ve soldan. Şimdi resim aynalama işlemine geçelim. Bunun için aynalama adlı bir değişken oluşturuyorum. Yine buradaki işlemlerin aynısını yapacağım. Sadece burası değişecek. Yine resmi görüntülemesi için bir tane daha inshow eklemem gerekiyor. Buna da aynalama diyorum. Ve aynalamayı çağırıyorum. Gördüğünüz gibi resmimiz aynalandı. Şimdi resmi tekrar etmeye geçelim. Bunun için tekrarlı adlı bir değişken oluşturuyorum. Yine buradaki işlemlerin aynısı, burası değişecek.
Burayı da görüntülemek için bir tane daha InShow eklemem gerekiyor. Konumu çalıştırıyorum. Bakalım. Uzatılan orijinal aynalama. Aynalamamız gözükmedi. Aa, yanlış girmiş. Kodumu tekrar çalıştırıyorum. Evet. Tekrarla komutumuz ekrana böyle gözükecektir. Şimdi resmin etrafını sarma, dolgu ve çerçeve yapacağız. Bunun için sarma adlı bir değişken oluşturuyorum. Burada yaptığımız işlemlerden farklı olarak bir tane value değeri eklememiz gerekiyor. Yani BGR değerlerini gireceğiz. Bu BGR değeri çerçevemizin yani dolgumuzun rengini belirleyecek. Hepsine 255, 255, 255 veriyorum. Bu girdiğim değerleri karşılık gelen renk beyazdır. Görüntülemesi için bir tane daha bir şey oluşturuyorum. Buna da dolgu diyelim. Kodumu çalıştırıyorum. Dolgumuz burada. Gördüğünüz gibi beyazla doldurdu. Bu videomuz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.